Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz yelek modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle örneğimize bakın, gerçekten o kadar yumuşacık, güzel bir model oldu ki şöyle orta kısmında bir kabartı şeklinde, örneklerimizde kabartı şeklinde ilerliyor. Bunun nasıl yapıldığını video içerisinde görebilirsiniz. Lastik modelden oluşuyor bir nevi arkadaşlar. Yaka kısmında da aynı modeli uyguladım ve kollara da yine aynı modeli uyguladım. Ben yelek olarak yaptım. Sizler eğer hırka olarak yapmak isterseniz kol kısmını uzattığınızda hırka olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Roba kısmından başlıyoruz. Şöyle yakayı kaldırayım. Bakın bu kısımdan başlayarak roba kısmını örüyorum. Ördükten sonra kolları birleştirip örnek kısmına geçiyorum. Ve tamamlıyorum. Yeleğimin genişliği 28 santim. Bu yakadan itibaren uzunluğumuz, beden sonuna kadar uzunluğumuz da 33 santimdir arkadaşlar. Aynı ölçülerde aynı iple kullandığınızda eğer küçük gelir veya büyük olursa bu elinizin sıkılığı ve gevşekliği ile alakalıdır. Benim ölçülerim bu şekilde, 1-2 yaş için uygundur. Şimdi kullandığım malzememden bahsedeyim. Kartopu Baby One kullandım. 100 gram 250 metre özelliğinde, 250 metredir, anti peeling özelliğindedir. 2 tane yumak kullandım. 2 yumağımdan bu kadar kaldı arkadaşlar. Ve 5 numara 3 milimlikte bir tığ kullandım. Şöyle arka tarafını göstereyim. Bakın arka kısmımızda bu şekilde her tarafında modelimizi uyguladım. Evet, yeleğimiz bu şekilde. Umarım beğenirsiniz ve kolaylıkla yaparsınız. Elimden geldiğince çok kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. Oldukça da yavaş anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır. Bu berenin altına aynı zamanda atkı ve beresini yapmıştım. Pembe renkli olarak arkadaşlar. Onların linklerini de ekliyorum. Takım olarak yapabilirsiniz. Evet, şimdi isterseniz yapımına geçelim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızla da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, yeleğimin yapımına başlıyorum. Öncelikle 76 tane zincir çektim. 76 tane zincirim 37 santime denk geldi arkadaşlar. Üzerine 2 tane daha zincir çektim. Yani 36 artı 2 zincir çekiyoruz. İpimi doluyorum. Şimdi şu son zincirim biraz sıkışmış. Evet, ipimi doladım. 1, 2 ve üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Bir şuradaki zincirli olan kısım, bir de bu arkadaşlar. Şimdi ipimi doluyorum. Yine burada 12 tane trabzanım olacak. Bunlar 2 tane oldu. Şimdi 10 tane daha yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, 12 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yanındaki zincirime, bakın yanındaki zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Ve bu trabzanımızı da sayarak kol için 14 tane trabzan yapacağım. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. 14 tane trabzanımı yaptım. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Ve yanındaki zincire, bakın aynı yere değil, yanındaki zincire bir tane trabzan yapıyorum. Bunu da sayarak arka bölümümüz için 24 tane trabzan yapacağız. Arkadaşlar, öne 12 tane trabzan yaptım. Arkaya 24 tane yapacağım. Yani iki önün toplamı arkadaki sayıyı veriyor bize. Büyütürken onu da dikkat, göz önüne alarak hani bu sayıları büyüteceğiz. Şimdi 24 tane trabzan yapacağız. Birinciyi yaptık. Bunu sayıyoruz. 1, 2, 3,
23'ü yaptık ve 24. Evet, 2 zincir çekiyorum. Yine yanındaki zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Bu trabzanımı da sayarak kol için 14 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 5 8 9 10 11 12 13 ve 14. Kol içinde 14 tane trabzanımızı yaptık. Yine 2 zincir çekiyorum. Ve yanındaki zincirime trabzan yapıyorum. Burada da yine ayrımımızı yapmış olduk. Bunu da sayarak ön için 12 tane trabzan yapacağım. Bir, ikinciyi yapıyorum. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, 12 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi döndürüyorum. Bir tane zincir çekeceğim. Evet, bir zincir çekiyorum ve hemen dip kısmına, şöyle göstereyim, bakın dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Burada benim bir tane trabzanım olmuş oldu. Devam ediyoruz. Sayalım yine. 2, 3, 4, 5. Her bir trabzanıma bir tane trabzan yapıyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzanımızı yaptık. Yuvaya geldik. Şimdi bakın altta bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan şeklinde artırmamız. Burada 2 trabzan, aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, bu artırmada 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yaptık. İpimi doluyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Her bir trabzanıma bir tane trabzan yaparak yine yuvaya kadar geliyorum. Evet. Yuvam içerisine yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Evet, diğer yuvaya kadar her bir trabzanıma bir tane trabzan olacak şekilde ilerleyelim. Yuvaya geldim yine. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, bu sıradaki yuvalar 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Yani biraz hızlı geçiyorum burayı çünkü sadece trabzan yapıyorum. Trabzan dediğim ikili trabzan tabii ki. Yani 2 kere de çıkıyoruz. Şöyle yuvaya kadar ilerleyelim.
Yuvamın içerisine geldim. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Evet, başa kadar gelelim. Sıra başına kadar geldim. Yine döndürüyorum. Dönüşlerde bir tane zincir çekiyoruz ve dibine trabzan yapıyoruz. Burada o zincir görüntüsünü vermemek için, kenardaki zincir görüntüsünü vermemek için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet, devam ediyorum yine. Her bir trabzanıma bir tane trabzan olacak. Yuvaya kadar gelelim. Evet, şimdi yuvamın içerisindeyim. Altta ne yaptık? Bakın ilk sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. İkinci sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Üçüncü sırada da bir trabzan, 1, 2 zincir ve bir trabzan yapıyoruz. Yani bir sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. İkinci sırada bir 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sonraki sırada yine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Dördüncü sırada yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Beşinci sıra bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde devam edecek. Sırayla devam edecek arkadaşlar. Robamız boyunca bu işlemi yapacağız. Şimdi bir tane daha göstereyim. Benim bütün robalarımda aynı şekilde ilerliyorum. Bu sefer eğer hani her sırayı tek trabzanlı yapsam küçük kalıyor. Yani roba kısmını daha da uzatmam gerekecek. Böyle çok dengeli olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden ben bütün yeleklerim, hırkalarımda hepsinde bu yöntemle yapıyorum robalarımı. Şimdi diğer roba artırma yerine de gelelim. Yine orayı da sizlerle paylaşacağım. Evet, yine bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Evet. Ve devam edeceğiz. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani hani aynı işlemleri yapacağız. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Tekrarlıyorum bakın. Bir sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Diğer bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bir sonraki sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Bir sonraki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sonraki sıra bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Robamız bitene kadar bu işlemi yapacağız. Şimdi ben robamı bitireyim. Kaç sıra ve kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar robam hazır. 11 sıra roba sırası ördüm. Beden genişliğim de yani şöyle göstereyim bakın. 2 artırma arka tarafta 2 artırma arasında ölçtüğümde 26 santim gibi bir ölçüm oldu. Bunu birleştirdiğim zaman kollarını birleştirdiğim zaman birazcık daha büyüyecektir. Şimdi kollarımızı birleştirmeye geçelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine dibine trabzanımızı yapıyoruz. Artırma yerine kadar ilerleyeceğim. Evet. Bakın kola kadar geldim. Şimdi kolda bir tane trabzan yapıyorum kola. Buraya bakın buraya şuradayım. Öndeki artırma yerime geldim. Bir tane trabzan yaptım. Şimdi şöyle bakın kolun
Diğer artırma yerine geliyorum. Oraya da bir tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Evet. Şimdi diğer kol kısmına kadar örerek ilerleyelim arkadaşlar. Evet, kol bölümüne kadar yine geldik. Buraya bir tane trabzanımı yapıyorum. Geliyorum buraya. Buradaki artırma yerine de bir tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyoruz. Böylelikle kolları birleştirmiş olduk. Evet, kollarımızı birleştirdik. Burada benim toplamda 112 tane trabzanım oldu arkadaşlar. Burada şunu da söyleyeyim. Yaparken 7 ve 7'nin katları olması gerekiyor. Eğer bu sırada bunu sağlayamadıysa eğer üst sırada yapacağım örnekte böyle aralarda iki boşluk atlayacağız. O iki boşlukları teke düşürebilirsiniz eşitlemeyi sağlamak için. Yani 7 ve 7'nin katı gelmedi diye üzmeyin. Üst kısımda yani sökmenize gerek yok. Üst kısımda onu dengeleyeceğiz. Şimdi örneğimizi kuracağız. Burada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bakın benim kolumu ters yüzümde birleştirdim. Şimdi tersten birleştirdim. Benim düzden gitmem gerekiyor normalde. Ama benim yeleğimin modelinden ötürü tersten gitmem gerekiyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? Hiç üzülmüyoruz. Hemen buradan bir tane zincir çektim. Ve ipimi buradan kesiyorum. Eğer sizinkisi yani eğer hani yeleğinizi büyük yapıyorsunuzdur ve kolu düzden birleştirmişsinizdir. Buradan tersten gideceksinizdir. İpinizi kesmenize gerek yok. Yani ipiniz buradaysa şöyle göstereyim bakın. Yaka kısmı. İpiniz buradaysa kesmenize gerek yok. Buradan devam edin. Ama benim gibi burada kaldıysa ipinizi kessin arkadaşlar. Şimdi buradan ipimi takacağım. Yani örneğimi tersten kurmuş olacağım. Şimdi ipimi taktım. Burada 3 tane trabzan yapacağız. Şimdi bu birinci trabzanım. 1 ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım. İpimi doluyorum. Şu ipimi de şöyle öne atayım. Bakın 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapacağım. 1 2 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan. Bakın bu şekilde ilerliyor. Sıralamamız bu. İpimi doladım. 1 2 tane atladım. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Yine 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 trabzan, 2 zincir ve 2 tane trabzan yapıyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Bu sıralamayla sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar.
Bakın sonda e, bu şekilde hesap yapabilirsiniz. Hani kaç tane eksiğiniz geliyor diye. Hani dedim ya altta 7 ve 7'nin katları olması gerekiyor diye. Aynı bu sıralamayla bir hesap yapabilirsiniz. Normalde bakın burada başlarken 3 trabzan ve yuvayla birlikte başladık. Biterken de yine yuvamızı yapacağız ve 3 tane trabzan yapacağız. O şekilde şu aralıkları hesaplayarak, yani hesap yaparak sona hangisi denk geliyor ona göre burada 2 veya 1 tane atlayarak örneğinizi kurabilirsiniz. Denk getirmek için. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın en son örneğimizi kurduk. Burada eğer 1-2 tane atladığımda buraya örneğimi kurarsam 1-2 tane atlıyorum yine. Buraya 3 tane trabzanım sığmıyor. O zaman ne yapıyorum? Burada 1 tane atlıyorum arkadaşlar. Örneğimizi kuruyoruz. Yani bu şekilde dengeleme yapabilirsiniz. Şimdi 1-2 tane atlıyorum. Buraya 3 tane sığacak. Şunu da şöyle yürüteyim arada. Pardon, yanlış yere yaptım. 1-2 tane atlıyorum. Şuraya. Neyse sonra yürütürüm. 1, 2 ve 3 tane trabzanımızı buraya yapmış olduk. Evet, döndürüyorum. Evet, bir tane zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum arkadaşlar. Burada bir tane trabzanım olmuş oldu. Buradaki 3 tane trabzanımızı aynısı gibi yapıyoruz. Bu 3 trabzan başta ve sonda hep devam edecek. Şimdi yuvamın içerisine geliyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan, 1, 2 trabzan, 2 zincir ve tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın burada 2 tane trabzanım var. Hemen önümde 2 tane trabzanım var. Bu 2 tane trabzanın birincisi değil, ikincisinin belinden alıyorum bu şekilde. Çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. İkisini çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. İpimi doluyorum. Şu ortada bir tane olan var. Bakın şu ortada bir tane yapmış olduğumuz var. Bunu da yine şu şekilde belinden alıyoruz. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Geldim buraya. Burada da bakın hemen sırada önümde 2 tane var. Bu 2 tanenin birincisini alıyorum. Aldım. Bunu da yine 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. İpimi doladım. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Şimdi yine aynı işlemleri yapacağız. 2 tane trabzanım var. İkincisinin belinden tutuyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Şu ortadaki bir tanenin belinden tutuyorum yine. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Şurada 2 tane var. Bakın 2 trabzan önümde. İlkinin belinden doladım. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Ve yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve yine yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, tekrar ipimi doluyorum. Şimdi yine 2 tane trabzanım var. İkincisinin belinden tutuyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Bu ortadakinin yine belinden tutuyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Sıradaki ilk trabzanımın belinden tutuyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Tek seferde topladım. Yuvaya da 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu sıradaki işlemimiz bu.
Evet. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, en son yuvamızın içerisine trabzanımızı yapıyoruz. Şu anda sıra sonundayım. Evet. Bakın yuvamı yaptım. Şurada 3 trabzanımın yanındaki şu kısmı herhangi bir işlem yapmıyorum. İpimi doluyorum. Direkt buraya atlayıp 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 3. İlk sıramızı böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi geçiyoruz ikinci sıramıza. Örneğimiz 3. sırada oluşacak arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Yine dibine trabzanımı yapıyorum. Buradaki 3 tane trabzanımızı normal örelim. Yuvamın içerisine yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. 2 zincir, yuvaya 2 trabzan. Evet, şimdi geldik buraya. Buradaki işlemlerimiz arkadaşlar, bakın. Arkadan yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi neden bu taraftan yapacağım lastiklerimi? Çünkü lastiklerim bu tarafta ilerleyecek. Birbirini takip etmesi gerekiyor. O yüzden arka tarafında yapacağız. Yani şu anda biz aslında yeleğimizin ters yüzündeyiz. Ters yüzünde olduğumuz için lastik kısımlarımızı, eksiltme kısımlarımızı ters tarafta, diğer tarafta yapacağız. Şimdi ipimi doluyorum. Arkadan öne doğru geliyorum. Yeleğimizin ters yüzünde yapıyoruz bu işlemi. Bir taneye atlıyorum. İkinciyi bakın arkadan öne doğru geliyorum. İlk trabzanımı atladım. İkinci trabzanımı arkadan öne doğru geldim. 2 çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Şu ortaya atlıyorum. Bakın buraya atlıyorum. Şuradaki yuvamın ilk 2 trabzanına geçiyorum ve ilkini alıyorum. Bakın bunu alıyorum. Yine arkadan öne doğru geldim. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Tekrar göstereceğim arkadaşlar. İpimi doladım. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi yine devam ediyorum. İpimi doladım. İkinci trabzanımın arkadan öne doğru gelerek belinden alıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Şu ortaya, şu kısmı atlıyorum. Buraya geçiyorum. Buradaki 2 tane trabzanım var. Bu 2 trabzanımın ilkine geldim. Arkadan öne doğru lastiğimi yaptım. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. İpimi doluyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir. Ve 2 trabzan yapıyoruz. Yuvalar hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet, yine geliyorum. Birinci değil, ikincinin yine belinden tutuyorum. Aldım. 2 çıktım. İpimi doluyorum. Ortaya atlıyorum. Şuradaki 2 trabzanıma geliyorum bakın. Bunun da şu ilkini alıyorum. Yine arkadan öne doğru geliyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini topladım. Ve yuvaya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Şimdi bir kez daha gösteriyorum. Biraz kafanız karışabilir ama sırayla takip edince yaparsınız arkadaşlar. Oldukça yavaş anlatmaya çalışıyorum. Birinciyi atlıyorum. İkincinin arka taraftan belinden alıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 var. Ortaya atladım.
Buradaki trabzanla yere geliyorum. Burayı da yine arkadan öne doğru geldim. 2 çıkardım. 3 var. Tek seferde çıktım. Bu kadar kolay. Şimdi sonuna kadar yeleğimizin sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Yuvamdaki 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanı yaptım ve şu sondaki 3 tane trabzanımızı da yine yapıyoruz arkadaşlar. Evet, döndürüyorum. Şimdi asıl örneğimizin meydana çıkacağı sıradayız. Yeleğimizin düz yüzündeyiz şu anda. Ve örneğimiz bu sırada kendini belli edecek. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Ve buraya bir tane trabzan yaptım. Hemen dibine bu 3 trabzanımızı yapıyoruz. Yuvam içerisine 2 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir ve tekrar 2 trabzanımı yapıyorum. Evet, burayı hızlı geçtim. Çünkü aynı. Ve geldik asıl önemli noktaya. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada 3 tane, hemen şu alt sırada, ilk sırada kesim 4, hani tığımızda 4 tane kalmıştı. Kesim yapmıştık. Oradayız şu anda. Bakın şu üçünü görüyor musunuz? Bu üçüyle işlem yapacağız şu anda. Şurayı atlayacağız ve bu üçüyle işlem yapacağız. Bize modelimizi bu kısım verecek. Şimdi bakın ipimi doluyorum. Önümde 2 tane trabzanım var. Bu 2 trabzanımın ikincisinin yine belinden tutuyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Bu az önce size göstermiş olduğum yere geleceğim. Bakın şöyle göstereyim. Şurada zaten görürsünüz. Bakın buraya iniyorum. 1 2 3 tane şöyle arasından geçtim. İpimi aldım. Biraz uzatıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. Ve şuradaki 2 trabzanıma geliyorum. Bakın. Şu yuvamdaki 2 trabzanımın ilkini alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Bu şekilde oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar yuvama 2 tane trabzan yapıyorum. Yine tekrar göstereceğim tabii ki. 2 trabzan, 2 zincir ve yine 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Yine geldik buraya. Şimdi burada bakın yine önümde 2 tane trabzanım var. İkincisinin önden belinden tutuyorum. Yeleğimizin düz yüzünde olduğumuz için önden yapıyoruz bunu. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yine bakın şöyle göstereyim. Bakın. Zaten görürsünüz arkadaşlar. Şu 1 2 taneyi aldım. Üçüncü de şu. Şöyle tekrar çıkayım. İniyorum. Burası. Buradan alıyorum. Üçün içinden geçtim. İpimi aldım. Uzatıyoruz birazcık ki yukarıya kadar gelsin. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Şuradaki 2 trabzanlı yere geliyorum bakın. Yani yuvamdaki şu 2 trabzanımın önümdeki ilk trabzanımı alıyorum lastik olarak. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Tek seferde topladım. Evet. Yuvamızı yapalım. Evet, şimdi bir daha gösteriyorum. İpimi doladım. Önümde 2 trabzanım var. İkincisinin belinden tutuyorum. 2 çıktım. Şurası, hemen iniyorum. Bakın. Birinciyi, ikinciyi aldım. Üçüncüyü de yine alıyorum. Şöyle üçüncüyü almak birazcık zor oluyor. Evet, bu şekilde üçüncüyü aldım. 3 tane aldım, uzattım. 2 çıktım. Şuradaki 2 trabzanımın ilkini alıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde doladım.
Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şurada 3 tane trabzanımızı yine yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Döndürüyorum. Bir zincir, yine dibine trabzanımızı yapıyoruz. Buradaki 3 tane trabzanımı yine yapıyorum. Şu anda yeleğimizin ters yüzündeyiz arkadaşlar. Evet, yuvamın içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağım. Yuvalar hep aynı devam ediyor. Evet, şimdi geliyoruz. Bakın, yine 2 tane trabzanım var. İkincisinin şöyle arkadan öne doğru geliyorum. Ters yüzünde olduğumuz için bu şekilde yapıyoruz. Lastikler ön kısımda kalsın diye. 2 çıktım. Tam da 2 tane var. Yine bu ortaya atlıyorum. Bakın, ters yüzlerinde bu ortaya atlıyoruz ve geçiyoruz şuradaki trabzana. İlk trabzana geçiyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Bu sırada tığımızda 3 tane olacak şekilde hepsini topluyoruz. Ön sıramızda 4 tane oluyor. Arka yüzünde, yani ters sıramızda da 3 tane olacak arkadaşlar. Buradan sonrası artık hep böyle devam edecek. Yani bir sıra ters yüzünü bu şekilde yapacağız. Diğer yüzünü örnek yapacağız. Göstereceğim yine. 2 trabzan yapıyorum. Yuvamızı yapalım. İkincisini alıyorum. Arkadan öne doğru geliyorum. 2 çıktım. Ortaya atlıyorum. Buraya geldim. Burada da birincisini alıyorum. İlk önümdekini. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Topluyorum. Ve yuvamı yapıyorum. Evet. Bütün arka yüzlerinde, yeleğimizin bütün ters yüzünde yelek bitene kadar bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Yeleğimizin ters yüzünde. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Döndürüyorum. Bir zincir, dibine trabzanımızı yapalım. Üç tane trabzanımı yaptım. Yuvamı yapıyorum. Yeleğimizin düz yüzündeyiz. Evet, şimdi örneğimizi yine uygulamaya geldi sıra. Şimdi bakın, yine aynı ön taraftaki işlemlerimiz de şu şekilde. Birinciyi değil, ikinciyi atlıyorum. İkinciyi atlıyorum. Yine önden, belinden alacağım arkadaşlar. Bakın şöyle ön belinden alıyorum. Tığımda 2 tane var. Şimdi şöyle baktığım zaman bakın, yine şurada hemen buraya atlıyorum. Buraya geliyoruz. Burada kendini yine belli ediyor. Bakın. Şu 2 3 tane alıyorum, uzatıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. Şuradaki 2 trabzanımın ilkini alıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yuvamızı yapalım. Birinciyi atlıyorum. İkincinin belinden alıyorum. 2 çıktım. 2 var. İpimi doladım. Şöyle bakın, artık hep belli. Buradan devam ediyoruz. Şuradan alıyorum. 3 tanenin şöyle içinden aldım.
2 çıktım, uzatıyoruz, 3 var. Şuradaki 2 taneyi de alıyorum. 2 çıktım, 4 var. Tek seferde topladım. Yuvamızı yapalım. Evet, yine ikincinin aldım. 2 çıktı. Şöyle tutun. İniyorum buraya. Birinciyi aldım, ikinciyi aldım ve üçüncüyü aldım. Evet. Artık hep örnek kendini devam ettiriyor zaten arkadaşlar. Buradan sonrası kolay. Şöyle son bir kez daha göstereceğim. Sonra zaten artık yapabiliriz diye düşünüyorum. Yapamazsanız alt sıraları tekrarlayın. Yani tekrar izleyin. Evet. Şimdi şöyle bir gösterelim. Bakalım nasıl gözüküyor. Bakın çok güzel oldu. Modelimiz çok güzel. Modelimizin atkı ve beresini de yapmıştım. Yine dediğim gibi onu da alt kısma ekleyeceğim. Açıklama kısmına. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin şöyle bir beden ölçüsünü bir ölçeyim. Kaç santim oldu demiştim. Evet, söylemiştim hani büyüyecektir diye. 27 santimlik bir genişliğim olmuş şu anda. Şimdi ben bakalım kaç sıra ve kaç santim öreceğim. Ben öreyim, sizler de örün arkadaşlar. Zaten bir saniye sonra burada olacağım. Kaç santim ördüğümü, uzunluk olarak kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Şimdi örelim gelelim. Arkadaşlar ben yeleğimi tamamladım. Yeleğimin ölçüsü şu yakadan beden sonuna kadar 33 santimlik bir ölçüm oldu. Şimdi bitiş noktam şöyle göstereyim, bakın düz yüzündeyim. Düz yüzünde hani şu ortada olan 3 tane ilmeğimizi alıp toplayarak bitirdiğimiz sıra. Bu toplama sırasını yaptıktan sonra bitişimiz olması gerekiyor. Diğer sıralarda olursa şu çizgi devam etmez arkadaşlar. O yüzden en sonki sıramız, yani ölçümüzü bittiğindeki en sonki sıramız şu ortayı toplama sırasında olan sıra olması gerekir. Şimdi yukarı doğru patımızı yapacağız. Ön patlarımızı yapacağız arkadaşlar. Yine düz yüzündeyim, bakın yakaya doğru geleceğim. Şimdi sık iğnelerle devam edeceğiz. Şöyle. Öncelikle şu dibine bir tane sık iğnemi yapalım. Daha sonrasında şöyle bakın trabzanlarımızı giriyorum. Şu boşluğa. Böyle aralarında boşluk olmayacak şekilde ilmeklerimizi alacağız arkadaşlar. Bakın bu trabzanlarımızı da böyle yarıyorum. Yaka kısmına kadar gelelim. Evet, yakaya kadar geldim. Şimdi yakaya sık iğne ile döneceğim arkadaşlar. Şöyle dönüşümü sağlamak için aynı yere tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi dönüşümü yapıyorum. Şöyle iki trabzan arasındaki boşluklara batıyorum burada. Boşluklara batarak sık iğne ile sıra sonuna kadar geleceğim.
Diğer tarafa kadar ilerleyelim. Evet, yakamızı sık iğne ile döndüm. Şimdi aşağıya doğru diğer kenarını yapacağız arkadaşlar. Yeleğin diğer kenarını yapacağız. Şimdi buradan aşağı dönüşümüzü sağlamak için yine aynı yere 2 tane sık iğnemi yaptım ve aşağıya doğru dönüşümü sağladım. Şimdi yine aynı karşı tarafta kaç tane ilmek yaptıysanız, yani sık iğne yaptıysanız, bu tarafta da o kadar sık iğne yapmanız gerekiyor. Eşitliği sağlamak için, yani iki kenarda eşit, düzgün bir şekilde olsun diye bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru sık iğne ile iniyoruz. Evet, dip kısma kadar gelelim. Dip kısma kadar geldim. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere sık iğne yapıyorum hemen dibine. Burada kenarda ne kadar sık iğne yaptıysak her bir sık iğneye birer tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. İlk yerini burada değil de diğer tarafta ayıracağım. O yüzden burayı sık iğne olarak yukarı doğru gideceğim. Her bir sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yaka kısmına kadar geleceğim. Yakayı dönmeyeceğiz daha. Bir sıra döndük. Yeterli. Evet. Yaka kısmına kadar geldim. Yine döndürüyorum. Bir zincir çektim. Ve yine her bir sık iğneme birer tane sık iğne olacak şekilde yaparak bu dip kısma kadar geleceğim. İpimi kesip diğer kısma geçeceğim arkadaşlar. O kısımda da düğme iliklerini ayıracağız. Şimdi dip kısma kadar gelelim. Evet, bu kısımda ilik yerlerini ayırdım ben arkadaşlar. Şöyle bakın, şu üst kısımda iğnemi, işaretleyicimi taktım. Aralarda 13 tane sık iğne ayırdım. 14.'ye taktım. 13 tane sık iğne ayırdım. 14.'ye taktım. Bu şekilde eşitliğimi sağlamış oldum dip kısma kadar. Şimdi iliklerimizi ayıra ayıra yapacağız bu kısmı. Yakadan takacağım. Şöyle yaka kısmından ipimi takacağım. Sık iğne ile işaretlemiş olduğum yere kadar geldim. Şimdi burada bir iki tane zincir çekiyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Ve yanındakine de bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada yapacağım işlem, düğmem bu iki tane çekmiş olduğum zincirden geçecek mi geçmeyecek mi, hemen ona bakalım düğmelerimi alıp. Siz de kullanacağınız düğmeleri bu şekilde ölçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Evet, benim için yeterli. Çok sıkı çekmedim zincirlerimi. Şimdi devam ediyorum. Yine şöyle her bir sık iğneme bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Diğer işaretlemiş olduğum ilik yerime geldim. Ne yapıyorum? Yine iki tane zincir çektim. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Burada yine bir tane düğme iliğimizi ayırmış olduk. Yine devam ediyoruz. Evet, diğer ilik yerime geldim. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir. Bir iki tane atlıyorum. Bakın bir iki tane atlıyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane bu işaretleyicimi takmış olduğum yer. Bir de yanındakini atlıyorum. Üçüncüye sık iğnemi yapıyorum. Bunu da buradan çıkarabilirim. Evet ve yine devam ediyoruz arkadaşlar.
Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye 2 zincir çektim. Bir iki tane atladım. Üçüncüye sık iğnemi yaptım. Şimdi burada da yine iple takmıştım. İşaretleyicim arkadaşlar, yine 2 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Döndürüyorum. Bir zincir. Yine batarak ilerliyorum. Şimdi bakın, burada ilik yerlerimde 2 tane atlamış olduğum için 2 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2. Bu ilik yerlerine 2 tane atladığım için 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki 2 tane zincirlerimiz, eğer sizin hani düğme büyük kullanacaksanız eğer 3 tane çekebilirsiniz. Yine 3 zincir çekip 2 atlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaç ilmek atlıyorsak o kadar sık iğne yapıyoruz içine. Yine ilik yerime geldim. 2 tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Yaka kısma kadar gelelim ve bu kısmı tamamlayalım. İpimizi kesip sonrasında da kolla devam edeceğiz. Evet, ben kol tarafın bir kısmını yaptım. Şimdi diğer kısmını beraber yapacağız kolun. Şimdi ne yapıyorum? Bakın, döndüreceğim. Ters kısımdan örneğimizi yine kuracağız. Şöyle ipimi takacağım. Şöyle ters kısmından arkadaşlar, kol altından ve ters kısımdan örneğimizi kuracağız. Burada ipimi takıyorum. Tam kol altının birleşim yerinden ipimizi taktık. Dibine bir tane trabzan yapıyorum hemen buraya. Yanına da bir tane trabzan yaptım. 2 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar, şuraya bakın, 2 tane yan yana trabzan yaptım. Şu boşluğu atlıyorum. Hemen şuradaki ilk trabzanıma 2 trabzan yapıyorum. 1 2 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Bedende örneği kurarken yaptığımız işlem buydu arkadaşlar. Şimdi 1 2 tane atlıyorum. İkinciye bir tane trabzan yapıyorum. Yine 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. İki tane atlıyorum. Bir trabzan. 2 tane atlıyorum. 2 trabzan. 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. İsterseniz burada kolu uzatıp uzun kollu olarak da yapabilirsiniz. Devam ettirebilirsiniz. Ben böyle yelek olarak düşündüğüm için yelek olarak tamamlayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye
Şimdi geldim, sıra sonundayım. İpimi doluyorum. Şu boşluğa yine bir iki tane atlıyorum. Şu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir tane de şuraya yapıyorum. Ve birleştiriyorum. Döndürüyorum. Şimdi düz tarafa geçtik, bakın. Burada iki tane trabzanımızı yapacağız. Bir zincir çektim. Hemen yanındakine trabzanımı yapıyorum. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım. Ne yapmıştık? Yuvamızın içerisine iki tane trabzan yapmıştık. İki trabzan, iki zincir ve aynı yere tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi örneğimizi kuralım. Şimdi ipimi doluyorum. Birinci değil, ikinci. Buradaki bakın iki trabzanımın birincisi değil, ikincisinin elinden alıyorum. İki çıkardım. Tığımda iki tane var. İpimi doluyorum. Aradaki tek trabzanımızın belinden alıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. İlk buradaki iki trabzanımın ilkinden alıyorum. Ve hepsini tek seferde topluyorum. Tığımda 4 tane vardı. Hepsini tek seferde topladım. Şimdi yuvamıza 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Yine bakın burada 2 tane var. İkinciyi alıyorum. 2 çıktım. İpimi doladım. Ortadakini alıyorum. 2 çıktım. Tığımı doladım. Tığımda 3 tane kaldı. Buradaki ilkini alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yuvama 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Devam ediyoruz. Yine bakın bir ikinciyi alıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. En son yuvamı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvama. Burada 2 tane trabzanım vardı. O 2 trabzanımın üzerine 2 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve birleştiriyorum. Evet. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Burada 2 tane trabzanım var. 2 trabzanımı yapıyorum. Yine. Evet, yuvamızın içerisini yapıyoruz. Evet, geliyoruz modelimize. Şimdi lastik kısmımız ön tarafta olduğu için, yani düz yönünde olduğu için biz yine böyle arkadan öne gelerek lastiğimi alıyorum arkadaşlar. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Şu ortayı atlıyorum. Buradaki iki trabzanımın ilkine geçiyorum. Alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Ve yuvamızı yapıyoruz. Dediğim gibi bedende yapmış olduğumuz işlemin aynısını kol kısmına da yapıyorum. Şimdi bakın bir ikincinin hemen şöyle arkadan öne doğru geldim. 2 çıktım. Ortaya atlıyorum. Şuradaki iki trabzanımın ilkini alıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Ve yuvamızı yapıyoruz. Yani çok yavaş geçmiyorum. Çünkü hani dediğim gibi bedendeki yapmış olduğumuz işlemi yapmış olduğum için yine aynı şekilde devam edeceksiniz. Hiçbir kesim,
Artırma herhangi bir şey yok. Aynı bedeni burada devam ettiriyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 2 tane trabzanım vardı. Bu 2 trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Döndürüyorum. Evet, son sıramızı yapıyorum şimdi. Yine burada 2 tane trabzanım vardı. Bu 2 trabzanımızı yine yapıyorum. Yuvamın içerisine yapıyorum. 2 zincir, tekrar yuvamın içerisine yapıyorum. Evet, şimdi geldik orta toplama sırasına geldik. İpimi doluyorum. Hemen ikinci trabzanımı alıyorum lastik olarak. Düz yönünde olduğumuz için önden alıyoruz lastiklerimizi. İpimi doluyorum. Alta iniyorum. Bakın buradaki 3 tane iniyorum. Aldım, uzattım. Şuradaki ilk trabzanımı alıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yuvamızı yapıyoruz. Yine ikinci trabzanımı alıyorum lastik olarak. 2 çıktım. Şurada aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Bakın şurada. 2 çıktım. Şuradaki da ilkini alıyorum. 2 çıktım. Hepsini tek seferde topladım ve yuvamızı yapıyoruz. İkinci trabzanımı aldım. 2 çıktım. İniyorum. Buradaki üçlüyü alıyorum. 2 çıktım. Şuradaki tek trabzanımı alıyorum. 2 çıktım. Tek seferde topladım. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, kol kısımlarını tamamladım. Bitirdim. Şimdi yaka kısmını yapacağız beraber arkadaşlar. Yaka kısmı için şöyle örneğimi döndürüyorum. Yeleğimi döndürüyorum. Ve şuradan başlıyorum. Düğmelerimi diktim. İlk trabzan sıramız. Bakın ilk trabzan başlamış olduğumuz ilk trabzan sıramızdan başlayacağız. Şu hemen üzerindeki şöyle şuradan arka kanatlarından, bakın burada sık iğneler var arkadaşlar. Şöyle değil, yani bu şekilde değil. Bakın böyle tuttuğumuzda şu ortadan şu ön kanadı, bu kısım tek kanat alıyoruz. Burada trabzanımızı yapacağız. Bir sıra trabzan yapacağım. Hemen şöyle dibine trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum. Bakın şöyle tuttuğumda, şöyle yakınlaştırayım. Tuttuğumda şu ipimi de çekelim. Şu arka kanadı, bu kısım. Şöyle iyice yakınlaştırayım, daha net görün. Bakın bu kısımlar. Sıra sonuna kadar trabzan olarak gideceğim burayı. Hep arka kanatlarından alarak. İlk sıramız böyle olacak. Sıra sonuna kadar her bir ilmeğimden, yani böyle arkadan alarak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim.
Şimdi bakın en son yine burada ilk trabzan başlamış olduğumuz ilk trabzanın tepesinde bitirdim. Yani şuradaki sık iğnelerin hani patları giderken bu kenardaki sık iğne yerine kadar gelmiyorum. Döndürdüm. 77 tane trabzanım oldu burada. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Bir tane trabzanım oldu. Yanına da yine bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanım var. Şimdi ipimi doladım. 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Başlarken 2 tane trabzanla başladık. Ve 2 trabzan, 2 atladık, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde devam ettik. Biterken de yine 2 trabzanla biteceğiz ve öncesinde şu yuva olan kısım olacak arkadaşlar. Eğer bu atlamış olduğumuz, yani eğer denk gelmeyecekse, şuradaki diğer yakadaki yakaya kadar denk gelmeyecekse aralarda 2 değil 1 atlayın, 3 atlayın, o şekilde ayarlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ben de bilmiyorum denk gelecek mi gelmeyecek mi, beraber göreceğiz. Evet, şimdi yuvamızı yapıyorum. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Bir iki atlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bir iki tane atlıyorum. Bir tane yapıyorum. Burada şöyle de yapabiliriz. Bakın 2 atlıyoruz, 1 yapıyoruz. Şimdi ayarlamamızı şöyle yapabiliriz. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye yuva denk gelecek. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane denk gelecek. Bir iki tane atlıyorum yuva. Bir iki tane atlıyorum tek trabzan şeklinde buraya yaparak hani ne kadar artırmanız, ne kadar atlamanız gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben yaptım arkadaşlar. Şurada bakın şurada bir tane atlayacağım mesela. Bir tane atlamam gerekiyor. Burada benim. Şimdi burada 2 atladım. Hatta şurada da bir tane atlıyorum yine. Bir atlıyorum. İkinciye yuvamı yapıyorum. 2 kere bir tane atlamam gerekiyor ki eşit gelsin. Siz de bu şekilde bir ayarlamayla yaka kısmını yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Yine 2 tane atladım. Tek trabzan yaptım. Bir iki tane atladım. Yuvamı yaptım. Evet, bu yaka kısmında dediğim gibi böyle ayarlama yapabiliriz. Eğer oradaki trabzan sayımız eşit gelmezse öncesinde yapmadan önce ilmeklerinizden matematiğinizi yapın. Sonrasında da örün arkadaşlar. 2 zincir yuvamızı yapıyoruz şu anda. Bir iki tane atlıyorum. Tek trabzan diyorum. Yuvam. Yani örneğimizi yine kuruyoruz burada. Şimdi tekrar bir hesaplama yapacağım ben. Atlamam gerekiyor mu? Bir tane atlamam gerekiyor mu diye. Yoksa denk mi geliyor? Ona bir bakacağım arkadaşlar. Bakın en son yuva yaptım. Bir iki tane atlıyorum. Tek trabzan. 2 tane atlıyorum yuva. 2 tane atlıyorum. Tek trabzan. 2 tane atlıyorum yuva. Bir iki atlıyorum. Tek trabzan. Evet, hesaplamamı yaptım. Şimdi bir tane atlamam gerekiyor arkadaşlar. Bir tane atlıyorum. İkinciye yapıyorum. Yani bir nevi artırma yapmış gibi oluyoruz burada. Evet, yine bir tane atlıyorum. İkinciye yuva yapıyorum. Burada 2 tane ilmeğimizi kurtarmış olduk. Şimdi devam edeceğim. Sıra sonuna kadar gelelim. Gördüğünüz gibi ayarlamış olduk. 2 tane atlıyorum. 2 tane
trabzan yapıyorum. En son yuvamızla bitirdik. 2 trabzanla bitirdik. Başlarken de yine 2 yuva ve 2 trabzanla başlamıştık. Evet, şimdi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımı yapıyorum. Buradaki 2 trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yuvamın içerisine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzanımı yapıyorum. Evet. Şimdi bakıyorum. Evet, düz yönündeyim. Önden hemen yine eksiltin. Lastiğimizi yapıyoruz. İkinci trabzandan lastiğimi aldım. Ortadakinden lastiğimi aldım. Buradakinden de lastiğimi aldım. 4 tane. Hepsini tek seferde çıktım. Yuvamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar. Artık buradan sonra aynısı. Önemli olan kurulumunu yapabilmek. Gerisi beden gibi. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Başlarkenki 2 trabzanımızı yapıyoruz. Bakın yuvayı yaptım ve 2 trabzanı yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir, hemen dibine trabzanımızı yapıyorum. Buradaki 2 trabzanımızı yaptık. Yuvamın içerisine yapıyorum. İç kısımdan lastiğimizi yine arka kısımdan alıyoruz. 2 çıktım. Şu ortaya atlıyorum. Buradaki trabzanıma geçiyorum. 2 çıktım. Tımda 3 tane var. Topluyorum. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Yine bakın ikincinin belinden tutuyorum. Arka taraftan geldim. Öne doğru. Belinden aldım. 2 çıktım. Ortaya atlıyorum. Şuradaki 2 trabzanıma geliyorum. 2 çıktım. Hepsini tek seferde topladım ve yuvamın içerisine yapıyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet, döndürüyorum. Bir zincir, dibine trabzan yapıyorum. 2 tane yan yana. Yuvamı yapıyorum. Evet, şimdi yine bakın bir ikincinin belinden ön taraftan düz yüzümdeyim şu anda. Aldım, 2 çıktım. Şuradaki 3 taneyi topluyorum arkadaşlar. 1 2 3 taneyi topluyorum. 2 çıkardım. Tımda 3 tane var.
Şuradaki ilk trabzanımı da alıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 4 tane var. Tek seferde topladım. Ve yuvamı yapıyorum. İkincinin belinden aldım. Buradaki şu 3 taneyi topluyorum. Buradaki ilkini aldım. Tığımda 4 tane var. Tek seferde çıktım. Ve yuvamı yapıyorum. Son sıramızdayız. Yakamızın Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. İpimizi keseceğiz. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda yine yuvamızı yapıyoruz arkadaşlar. Sondaki 2 trabzanımı da yapıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bunu şu arka kısımda, iç kısımda yürüteceğim şöyle. İğneyle de yapabilirsiniz. Tığ yardımıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yürütelim. Yürütebildiğiniz kadar yürütün, sökülmesin. Evet. Evet, şimdi keselim. Şöyle bir düzeltip son halini bir görelim arkadaşlar. Evet, yaka kısmımız bu şekilde. Eğer yaka kısmının daha uzun olmasını istiyorsanız bir tur daha dönebilirsiniz. Ama o zaman şuralara kadar gelir arkadaşlar. O yüzden hani birazcık daha uzun olur. Ben bu şekilde tercih ettim. Benim için idealdir. Evet, şimdi gördüğünüz gibi yeleğimizi de sonlandırmış olduk. Gayet güzel, şık bir yelek oldu. Umarım en kolay şekilde yapabilmişsinizdir ve kolay bir şekilde yeleğinizi tamamlayabilmişsinizdir. Elimden geldiğince çok yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ve tamamlamış olduk yeleğimizi. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.